Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Harika Bircan, kaynaktan dönüşüm ve regresyon terapisti. Bu programda sizleri olağanüstü bir yolculuğa davet ediyorum. Geçmiş yaşamların izlerini sürerek veya bu yaşamın geçmişine giderek bilinçaltının derinliklerine ineceğiz ve unutulmuş anıları keşfe çıkacağız. Her bölümde farklı bir danışanımın hikayesini, seansın detaylarını, görüntülerini ve ortaya çıkan sonuçları sizlerle paylaşmayı amaçlıyorum. Kim bilir, belki de siz de kendi hikayenizde saklı kalan bir parçayı hatırlayabilir, ruhsal bir farkındalık yakalayabilirsiniz. Bu programda regresyon seanslarının gizemli dünyasını ve bu seansların hayatları nasıl değiştirebildiğini gözler önüne sereceğim. Gerçek insanlar, gerçek hayat hikayeleri ve gerçek sonuçlarla. Tabii ki bu çalışmaların gerçek kahramanlarının kimliklerini gizli tutacağım. Çünkü onların bize isimleri değil, yaşadıkları tecrübeler lazım. Evet, şimdi hazırsanız birlikte geçmişin kapılarını aralayalım ve ruhsal huzurun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Haydi başlıyoruz. Evet sevgili dostlar, bu bölümdeki seansımın kahramanı 60'lı yaşlarında bir hanımefendi. Kendisi bir Ahıska macırı. Yani Gürcistan'ın Meseti bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinden. Yıllar önce Ahıska'dan Kayseri'ye göç etmişler. Yaşadıkları yerde Hristiyanlaştırmaya karşı çıkmışlar. Ruslarla çatışmalar yaşanınca baba soyundan bu çatışmalarda hayatını kaybedenler olmuş. Burada göçmenlik üzerine kısa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü soyumda göçmenlik olan danışanlarımda gördüğüm bazı ortak özellikler var. Göçmenlik süreci kişilerin psikososyal yapıları üzerinde derin izler bırakabiliyor. Yeni bir çevreye uyum sağlamak, kültür şoku, aileden, arkadaşlardan, alışılmış sosyal çevreden kopmak, yaşadığı yerdeki alışkanlıkları terk etmek gibi duygusal zorluklar yaratabiliyor. Ve genel olarak gözlediğim bir şey de var ki öfkeli olmaya yatkınlık, yani hızlıca alevlenip hızlıca parlayıp hızlıca sönmek gibi. Şimdi ben de anne ve baba soyundan her iki kanaldan da bir göçmen kızıyım. O yüzden kendi soyumun içindeki karakterlere baktığımda onlarda da bu öfkelenme halini gözlemlemişimdir. Bu da ayrıca bir parantez olsun. Kişiler geldikleri yere adapte olma konusunda başarılı olsalar bile bilinçaltında geride bıraktıkları yaşama dair, topraklara dair bir hasret, bir özlem içerisinde olabilirler. Hatta daha sonra dünyaya gelmiş alt nesillerde de, yani hiç o topraklarda yaşamamış, oraları görmemiş olsalar bile tuhaf bir şekilde aidiyet hissedememek, sürekli yer değiştirme durumları da açığa çıkabiliyor. Şimdi buradaki danışanımda da kendi ifadesi olan şöyle bir cümlesi var. Kimlik konusunda hayatım boyunca sıkıntı çektim. Hala kimlikle ilgili nereliyim, oralı mıyım, buralı mıyım şeklinde bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Danışanım 4 kardeşler. Babaları bir köy öğretmeni olduğu için her çocuk başka bir yerde dünyaya gelmiş. Şimdi babasıyla ilgili ilkokulda yaşadığı enteresan bir deneyim var. Aslında bugün 60'lı yaşlarında olsa bile bu deneyim bazı yönlerden onun hayatında bir harita oluşturuyor. Etkili bir harita. O da nedir? Babası ilkokul 1. sınıfı başarıyla bitirdiği halde, karnesini aldığı halde onu daha iyi öğrenmesi için tekrar alttan gelen çocuklarla 1. sınıfı okutuyor. Yani okuduğu sınıfı, geçtiği, karne aldığı sınıfı bir daha okumak zorunda bırakıyor. Şimdi bana söylediği bir şey vardı. Bazı şeyleri öğrenemiyorum. Özellikle İngilizce öğrenemiyorum. İngilizce dilin konuşulduğu bir ülkede yaşıyorum ama öğrenme konusunda bir sıkıntı çekiyorum. Çünkü öğrenme konusundaki ilk sıkıntısını 1. sınıfa babasının isteğiyle tekrarlattığında, tekrar okutulduğunda yaşadı.
Yani burada bilinçaltına ben yetersizim, ben anlayamıyorum, babamın nezdinde yeterince anlamadığım bir şeyi tekrar ediyorum ve tekrar etmek zorunda bırakılıyorum. Bana bir özgüvensizlik sorunu olduğunu belirtmişti. Bakın bunun altyapısı, temeli hangi yaşlardan geliyor? Ta 6,5-7 yaşlarından itibaren gelen bir kısır döngüden bahsediyorum size. Sevgili dostlar, kişilerin kendi öz kimlikleriyle ilgili kafa karışıklığı yaratan başka bir önemli konu da, yani temel bir sebep de anne rahmindeyken kendisi bir erkek çocuk olarak bekleniyor. Hatta ismi bile konuluyor. Yani anne rahmindeyken bir erkek farz edilerek ona bir isim dahi veriliyor. Dünyaya geldiği zaman da bir hayal kırıklığı yaratmış oluyor. Şimdi bebek aslında burada yarattığı hayal kırıklığının farkında olur. İçine doğduğu ailenin onu kucaklayamadığını, bir şekilde tam bir kabullenişe geçemediğini fark eder. Çünkü bebekler annenin duygusunu kendi duygusu, annenin inancını, düşüncesini, algısını da kendisininmiş gibi hiç filtre etmeden hisseder. Bu şekilde algılar. Dünyaya işte kız çocuk olarak değil, erkek çocuk beklentisiyle geldim. Ve ailem beni tam olarak bir kabullenişe hiçbir zaman geçemedi. Beni erkekleştirmeye çalıştılar. Bana sanki bir erkek çocukmuşum gibi davrandılar şeklindeki yaklaşımlar kişinin kendi öz kimliğini kabul etmesinde çok ciddi zorlanmalar yaratır. Ve kendini sevmesinde, kendine değer vermesinde de aynı sıkıntılar görünebilir. Bu çözülmediği takdirde yaşınız kaç olursa olsun hep bir değersizlik programı işlemeye devam eder. Şimdi danışanımla ilgili sizlere iletmek istediğim son not da bugün sahip olduğu fiziksel rahatsızlıklar. Hashimoto tiroidi, fibromiyalji, liken, yüksek tansiyon, unutkanlık ve kilo sorunu var. Şimdi bu her bir rahatsızlık başlığı aslında bana bir hikaye anlatıyor. Benim yaptığım seanslardaki en büyük motivasyonum kişilerin şifalanmasına katkıda bulunmak, buna aracılık etmek. Hastalıklar önce ruhsal varlığımızda başlar. Beden ruhsal varlığımızın içinde bulunduğu biyolojik bir kılıftır sadece. Yani hastalıklarımızı biz bedende gördüğümüz için bedende başladığını sanıyoruz. Halbuki bunun bir evveliyatı vardır. Hastalıklar önce o içsel varlığımızda kendini gösterir. Orada yaralar, bereler, bir takım harabiyetler oluşur. Bunlar neyle oluşur? Bizim duygularımızla, algılarımızla, yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlamlarla oluşur. Çünkü o anlamlar bize özeldir, özneldir. Bizim bakış açımızı, bizim algımızı yansıtırlar. Belki aynı olayı yaşayacak 5 kişi bulsak, belki 3'ü bundan etkilenmeyecek. Ya da sizin kafanızın takıldığı noktayı onlar belki de fark etmeyecekler bile. Yani bu kişilerin öznel algılarıyla alakalıdır. Şimdi ruhsal varlıktaki hastalanma en son fiziksel bedende tezahür eder. Hashimoto, fibromiyalji, liken, yüksek tansiyon, unutkanlık ve kilo sorunları dediğimde her bir başlığın altında bilinçaltı bana farklı bir hikaye anlatır o kişiyle ilgili. Kilo sorunu mesela. Kendine ne dedi? Nereliyim? Oralı mıyım? Buralı mıyım? Şimdi burada bir boşluk duygusu var. Bir boşlukta tam olarak yer yurt edinemiyor. Tam olarak köklendiğini hissedemiyor. Bu boşluk duygusunu bilinçaltı bizim anladığımız manada algılamaz. Yani manevi bir boşluğu asla bilinçaltı algılamaz. Neden? Çünkü bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak algılar. Yani fiziksel algılaması da şudur. Sanki bedende bir boşluk var.
ve o bedendeki boşluğu doldurması gerekiyor gibi. Siz kendinizi yalnız hissedersiniz, uzaklaşmış hissedersiniz, boşlukta hissedersiniz ama bilinçaltı orada der ki benim o boşluğu doldurmam lazım. Neyle doldurur bilinçaltı? Bedene tıktığı fazla yağlarla, fazla kitlelerle doldurmaya çalışır. Sizde yarattığı bu rahatsızlıkların hepsinin onun mantığında bir temeli ve sebebi vardır. Yüksek tansiyon dediğimizde, yüksek tansiyonun alt nedenlerinden en önemlisi sıvıyla ilgili yaşanılan bir travmadır. İçinde sıvı olan bir travma. Neden? Çünkü bu bizim bedenimizdeki sıvı basıncı, kan basıncıyla direkt ilgilidir. Orada bir dengesizlik yaratır. Mesela burada size şöyle bir örnekle biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir danışanım vardı. Torunuyla birlikte mutfaktalar. Kendisinde gerçekten çok yüksek tansiyon sorunu var. Böyle bir tanısı var. Bazen tansiyonu 20'lere falan fırlıyor ve çok ciddi krizlere sokuyordu onu. Şimdi yaşanılan olay şu, onda bulduğum travma şuydu. Mutfakta torununa kahvaltı hazırlıyor. Torunu da küçük, henüz daha tezgah seviyesine gelmemiş boyu. O sırada işte çaydanlık kaynıyor, çayı demliyor. Çaydanlığı alıp tezgahın yanına bir yere koyuyor. Kendisi de diğer tarafta kahvaltıyı hazırlamaya devam ediyor. Ve o sırada farkında olmadan torunu onun arka tarafında kalıyor ve çocuk yani bilmeden çaydanlığın koluna yapışıyor, asılıyor ve bütün o sıcak kaynamış çayı, suyu üzerine döküyor. Şimdi çocuk burada gerçekten çok ciddi bir yanma durumu geçiriyor. O çok uzun süre yoğun bakımda kalıyor. Çok şükür ki hayata döndürülüyor. Ama burada yaşanılan travmayı siz hayal edin. Yaşadığı fiziksel rahatsızlıkların duygusal temelleri, sebepleri, olası duygusal sebepleri hakkında hemen kısa bilgi de vermek istiyorum. Danışanım Hashimoto tiroidi hastası. Peki bunun alt sebebi ne? Aslında burada hep iki arada bir derede kalmak var. Yani ya kurtulmaya çalıştığı bir şeyden kurtulamıyor. Bu her şey olabilir. Bir sınav olabilir, bir türlü o sınavı sonuçlandıramıyor olabilir. Mesela ehliyet sınavlarına takılı kalan insanlar vardır. Uğraşır, bir türlü bir yere kadar gelir, o sınavı veremez gibi. Bu rahatsızlığın diğer bir tarafında da elde edememek vardır. Mesela kişi bir terfiyi bir türlü gerçekleştiremiyordur. Uzun yıllarını vermiştir, uzun bir zaman çaba sarf etmiştir, elde edemiyordur gibi. Yani Hashimoto'sunun altında da böyle bir şey var. Zaten biraz sonra izleyeceğiniz o seans görüntülerinde o Hashimoto'nun altyapısı, yüksek tansiyonun altyapısı ortaya çıkacak. Bir boğulma deneyimi yaşadığını gördü. Ben de size sıvı travmalarının yüksek tansiyonun oluşmasındaki en etken sebeplerden biri olduğunu söylemiştim. Ve başka bir yaşamda boğularak denizin dibine giderek biten bir hayat parçasını, hayat deneyimini gördü. Evet, peki fibromiyajisi vardı. Fibromiyajinin alt sebebi nedir? Gerçekten özdeğersizliktir. Kişi kendini o kadar değersiz hisseder ki bu ağrılar sürekli oradan oraya bedende gezinir ve yer değiştirirler. Peki bir diğer konu da unutkanlık. Unutkanlık da kişinin gerçekten unutmak istediği, yani zihin şartelini indirmek istediği bir kaybın, bir ayrılığın, yani baş edemediği bir kaybın savunma mekanizması olabilir. Şimdi biraz sonra onun seansındaki parçaları izlediğimizde zaten ne demek istediğimi o hikayelerde fazlasıyla göreceksiniz. Sevgili dostlar, gelelim seansta neler olduğuna. Danışanım hayatlar arası bir regresyon yaptı. Yani bir hayattan çıkıp diğerine, ondan çıkıp diğerine ve parçalar arasında son derece yumuşak geçişlerle ama birbiriyle gerçekten kopuk
kimliklerle, birbirinden çok farklı kimliklerde kendini gördü. Ve bu seansta enteresan olan bir şey daha oldu. O da progresyon dediğimiz geleceğe gitti. Hayatlarından bir tanesi gelecekteydi. Sanki ona bugünden gelecekte bir vizyon gösterildi gibi. Ve o vizyon onu çok korkuttu. Hoşlanmadı. Oradan alınmak istedi. Kim bilir, belki gerçekten paralel evrenlerde, paralel yaşamlarda oraya çoktan gitti ve orayı çoktan deneyimledi. Belki de bilinçaltı bize bugün o deneyimiyle ilgili vizyonlar getirdi. Evet, birinci yaşam deneyiminde denize atılıp açık denizin ortasında güneşin altında daha fazla dayanamadığı ve hiçbir umudunun olmadığı bir anda denizin dibini boylamasıyla, boğulmasıyla bitti, sona erdi. Peki yüksek tansiyonunun altında ve bugün yüzme bildiği halde denizde açılamama korkusunun altında yatan sebepler bunlar olabilir mi? Zaten bunları seans sırasında bizzat kendisi ifade etti. İkinci hayat, ikinci kimlik, yaşam deneyimi. İşte o dediğim geleceğe gitme noktasında oldu. Kendini gelecekte 5-6 yaşlarında küçük bir çocuk olarak gördü ve orada kalmak istemedi. Çünkü orada duygu yoktu. Sanki orada yaşam bitkisel bir yaşama dönüşmüştü. Ve son deneyimi, son hayat deneyimi de bir opera sahnesindeydi. İtalyandı, İtalyanca bir şarkı söylüyordu ve ne yazık ki aryasını tamamlayamadan hayatına veda etmişti. Peki, burada çok şaşırtıcı bir şey var. Bu hayatıyla yine örtüşen ve denk düşen. Bana şunu söyledi. Ben hayatım boyunca bir opera sanatçısı olmak için çok uğraştım. Bunun için özel dersler aldım. İzmir'de konservatuvara bile girmek istedim. Ama bir şeyler hep önüme engel oldu ve ben bunu bir türlü gerçekleştiremedim. Aslında yarım kalmış opera hayallerinin onun hayatına nereden miras kalmış olduğunu bize gösterdi. Evet sevgili takipçilerim, geldik sözün sonuna. Şimdi kendisiyle bu çalışmayı yaptıktan 4 gün sonra bana WhatsApp'tan gönderdiği mesajları sizlerle paylaşacağım danışanımın. Bu 4 gün boyunca neler yaşamış şöyle bir göz atalım isterseniz. Kendi ifadeleriyle okumak istiyorum. Merhabalar hocam. Çalışmadan sonra hep uyuyorum. Uykusuz biriydim. Hep bir şey olacakmış gibi hissediyordum. Beynim artık konuşmuyor. Hep bir şey yapmak zorundaymışım gibi bir duygu vardı, kayboldu. Hep gergindim, şimdi içim boşalmış gibi. Sadece boğulma anında dizlerimde ve belimde şiddetli bir ağrı oluşmuştu. O devam ediyor. Çok farklı duygulardayım. Sanki bir kış uykusunda gibiyim diye tanımlayabilirim. Şimdi bedenim ve beynim uyuyor. Kendim çok şaşkınım. Gece uyuduğum gibi gündüz de uyumak istiyorum. Çok relax bir hal içindeyim. Stres ve sürekli üşüme hali bitti. Evet, iyi ki varsınız. İyi ki hayatıma girdiniz. Sizinle sanki bir karma buluşması gibi annem kadar yakın hissediyorum kendimi size karşı demiş. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu deneyiminde ona yoldaşlık etmeme izin verdiği için, beni tercih ettiği için ve ayrıca herkesin en yüksek hayrına olsun diyerek bu çalışmanın görüntülerini de sizlerle paylaşmama izin verdiği için ona kalpten teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerim, bir başka yaşam deneyiminde ve seansta harika hikayeler ve harika sonuçlarla yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Her şeyiniz rast gitsin, denk gelsin daima. Hoşça kalın.
Eller arkadan bağlı gibi. Bir direğe bağlı gibiyim. Ama karanlık, çok karanlık, hiçbir şey göremiyorum. İnsanlar var ama göremiyorum ben onları. O insanları hissediyor musun sadece? Evet, çok kalabalıklar. Konuşmuyorlar ama Tamam. Onlar da bağlı mı senin gibi? yok, birisi var kesiyor. Gezdiğini hissediyorum. Etrafımda geziyor. Elinde bir tane şey gibi bir şey var. Garip. Ne var? Hani atları terbiye ederken ses çıkartıyor ya. Öyle bir Kırbaç. sopa. Kırbaç mı? Evet, öyle bir şey. Evet. Sesini duyuyorum. Sallıyor onu. Bedenin nasıl bir beden? Erkek mi? Kadın mı? Kendini nasıl algılıyorsun orada? Erkek gibi hissediyorum. Kendisinden geçmiş. Benim kafamda bir şey geçirmiş. Torba gibi bir şey herhalde. Siyah mıdır nedir? Onun için hiçbir şey göremiyorum orada. Ben korkuyorum ama onlar benden korkuyorlar herhalde. Yanaşamıyorlar yani. Gelip bakmak istiyorlar ama yanaşamıyorlar. Hı hı. Kollarım bağlı. Direğe bağlamışlar beni. Beni suya attılar. Suyun dibine doğru gittim. Burada kaldım. Nefes falan almıyorum. Aslında çok ilginç bir şey biliyor musun? Çok huzurluyum. Ben normalde yüzmeyi bilirim ama yüzemem. Yüzme korkum var. Ama şu an suyun içinde o derinlerde bir sudan yani öyle yatıyorum, nefes de almıyorum. Ama korkum da yok. Heyecanım da yok. Bu bilinçsiz korkunun kaynağını görüyorsun şu anda. Oradasın ve korkacak hiçbir şey olmadığını fark ediyorsun. Şimdi yani göremiyorum ama hissediyorum. Galiba ben gemimin direğindeydim, denize attılar beni. Gemi uzakta, şimdi görüyorum. Ben suyun içinde, suyun üstüne çıktım, çırpınıyorum. Ay, ay burası neresi? Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım? Yani okyanus mu deniz mi bilemiyorum ama etrafımda hiçbir yeri göremiyorum. Yani uçsuz bucaksız bir deniz. Aha, evet. Ama gemi uzaklaştı gitti. Yani çok uzaklaştı. Etrafında hiçbir şey yok. Ne yapacağım ben? Of. Bir parça olsa tutunacağım. Denizin ortasında kaldım. Göğsüm çok sıkıştı. Evet. Bazen bu duyguya kapılıyordum ben. Ay. Çok enteresan. Şu an göğsünde sıkışma var mı? Oh çok. Çok. Of. Oh. Ay ben denize onun için açılamıyormuşum. Hep korkma ayaklarım bastığı yerde yüzerdim. Oy. Hiç böyle çok derin galiba. Of. Açık denizdesin. Güneşe bakıyorum. Yön tayin etmeye çalışıyorum şu anda. Of. Gideceğim yeri bulamıyorum. Galiba denizci miyim neyim ben? Yani denizden korkuyorum ama denizden çok korkarım ben. Suya girmekten korkarım yani. Ama burada garip bir şey, boğulacağım diye korkuyorum. O gemiye odaklan şimdi. Denizin üstünde yatarken gemiye odaklan. Oradaki insanlar sen. Neden bağlandın? Neden kırbaçla size hükmeden birileri vardı? Bu gemi ne Yok gemisiydi? sadece bendim gemide. Gemide bağlı olan sadece bendim. Sadece sen. Değil. Peki neden bu Sadece ben. cezayı verdiler sana? Hisset bakalım kimdin sen? Ne yaptın? Geminin kaptanı mıydım? Mıydım? Öyle bir şeydim galiba.
isyan çıkarıp beni attılar denize. Benim beyaz. Tamam. Kaç yaşlarındasın? Yani genç. Yani nasıl diyeyim 20-25. Yani 25 bile değil. Sakalım yok. Yani elime sürünce sakal görmüyorum. Böyle şeye benziyor. Şimdiki Hristiyanların İsa'sı var ya, onun durum. Ya ona benziyor. Çok, yani 20 yaşında da değil o. Daha genç. Benmişim. Ay. Ay. O sen misin? Yoruldum. Evet yoruldum. Yüzemiyorum artık. Ay boğuluyorum. Şimdi içine battım. Ay. Ay. O. Boğuluyorum. Açın. Bana yol göster Allah'ım. Yol göster. Türk değil. Evet. O Türk değil. Ah, konuşsam anlayacağım hangi dil olduğunu. Şu an yardım dilemek istesen hangi dilde konuşmaya başlarsın? İngilizce geçti aklımda. Galiba İtalya tarafı burası. Birden İtalyanın haritasını gördüm böyle gözümde canlandı. Çok enteresan. Peki zaman? Eski bir zamanda mısın? Evet. Eski bir zamandayım. Bayağı böyle traditional kıyafetler giyildi. Bir şey böyle üzerinde gömlek desem gömlek değil, böyle bluz desem bluz değil, böyle beyazımsı bir şey. O yaşam nasıl bitti? Bedenim ağırlaştı, suyun içinde demiriyorum. Kendim vazgeçtim. Yani kurtuluşum yok diye bıraktım kendimi. Suyun içindeyim. Böyle ay vücudum oh. Bedenini nasıl hissediyorsun? Bedenim hani suya atarsın bir şey gömülür ya. Evet. Onun gibi ama çok huzurluyum. Kendimi ışık olarak görüyorum. Bir şeye kavuşmuşum gibi. Evet. Yıllar bir şeye kavuşmuşum gibi. Yuvaya mı gidiyorsun? Bembeyaz bir yer. Kendim de beyazım, anlayamadım. Evet. Aynı mutluluk, kelebekler uçuyor midemde. Nasıl heyecan, sanki bir şey kazanmışım da. Oy çok mutluyum. Ay çok mutluyum. Oh çok mutluyum. Ne güzel. Hayatımda ikinci kez böyle hissediyorum. Ruhun yaratıcıya kavuşması. Böyle bir mutluluk demek ki. Gökdelenler var. Ormanın bitiminde büyük bir şehir. Ay hiç sevmedim. Beton yığını yani böyle. Gökdelenleri de hiç sevmem. Çok gökdelen var orada. Ay hiç sevmedim bu şehri. Neresi orası? Gerçekten hiç görmedim. Tamam. Ama sanki yaşamışım gibi yani. Tanıyorum da tanımıyorum. Ben daha doğrusu tanımak mı istemiyorum. Bir hissin var mı? Görmek de istemiyorum. Evet. Yani his olarak tanıyorum orayı. Gerçekten. Ama hani oraya gitmek istemiyorum. Yok oraya gitmek istemiyorum ben. Hayır. Ben oraya gitmek istemiyorum. Hayır beni oraya götürmeyin. Of. Belanın ortasına geldim galiba. Niye beni bıraktılar ki buraya? Of. Neresi orası? Hiç kimse yok ama ben çok korkuyorum. Modern bir şehir mi burası? Çok modern. Ay, sokakta ne araba var. Ay ne insan var. Bomboş bir şehir. Evet.
Ayaklarına bak, ellerine bak. Buradan mıyım ya? Gökyüzünde siyah araçlar geçiyor. Yani araba ama gökyüzünde uçuyorlar bunlar. Evet. Böyle şey şeklinde, oval şeklinde araçlar. Gelecektesin. Bir araç geldi beni aldı. Okul herhalde burası. Benim gibi küçük çocuklar var. Hı hı. Ama hepimiz aynıyız. Kıyafet aynı. Üniforma gibi sanki. Video gibi bir şey izletiyorlar bize. Hı hı. Ne öğrenmek için o okuldasın? Yani burası o kadar ilginç ki. Askerler var. Asker gibi böyle. Yani üniformalı insanlar var. Benzer kıyafetler bizim üzerimizde de var. Ama böyle çok soğuk bir ortam. Yani hava olarak soğuk değil. Anladım. İnsanlar böyle soğuk. Sanki orada eğitimdeyiz. Ama ben çok sıkıldım. Hiç hoşlanmadım. Burada çok sıkıldım, olacak gibi oldu. Derslerde hep böyle oluyorum ben. Bir süre sonra derslerden sıkılıyorum. Aynı o duygu yıkıldı. Evet. Of, daha şiddetli burası. Ay, kavgayı, dövüşü sevmiyorum. Burada kavga öğretiyorlar. Ay, ben kavgayı sevmiyorum. Lütfen rehberleri beni buradan alın. Ben burayı istemiyorum. Ay. Size savaş tekniği öğretiyorlar. Ay. Sıkıyor seni. Yo, hocam çok sıktı. Tamam. Kapalı bir ortam. Uçak indirdi. Uçak bir şey değil. Bir şey indirdiler. Senin nereye ait olmadığını gösterdiler belki de. Belki. Şimdi bir yere geldik hocam. Çok sevdiğim bir yer. Oh, dünya varmış. Bu başka bir zaman mı? Evet. Bu pelerinle şövalye gibi bir şey. Şeyi var, kılıcı var. Ya da asker mi diyeyim. Ama pelerini, siyah pelerini var. Evet. Siyah düz saçlı bu. İtalyanca bir şarkı var, o dolaşıyor. Söylesene biraz. Felicita diyor. Felicita, Felicita. Felicita. Mutluluk. Evet, onu söylüyor. Hı hı. Felicita. Bunu söylüyorum. Opera binası. Aha. Evet. Ve şarkıyı ben söylüyorum. O sevdiğim adam falan değil. O hatta opera sahnesindeyiz. Şimdi netleşmeye başladı parçalar. Nasıl mutluyum. Herkes beni alkışlıyor. Ay. Muhteşem. Ay. Çok güzel. Hocam çok güzel bu duygu. Tadını çıkar. Ağır girdi. Oh. Oh. Ne girdi? Ay. Ağır girdi buna. Ağır Ay. girdi. Oo. Ne oldu? Hocam sahnede yamuk kaldım. Neden? Ne oldu? Bilmiyorum. İnsanlardan çıkmıyor. Az önce karnın bir anda hareketlendi. Ne oldu? Karnında bir şey mi oldu kadının? Karnım değil de tam kalbimin alt tarafında. Evet. Ya bir yamuk kaldım. Ben gördüm. Ben sahnede öldüm hocam. İnanır mısın, bu hayatta da hep onu derdim. Ben sahnede ölmek istiyorum. Ama bir sahnem olmadı. Ve kadınmışım, bunu fark ettim. Uzun bir elbise var üzerinde. Ben kendime bakıyorum. O şey az önce benim başımın ucunda.
Öyle de oturuyor. Acaba hangi eserde hayatını kaybettin sahnede? Bir fikrin var mı? Bir aşk sahnesi ama müzik Vivaldi'nin müziği gibiydi. Niye bakarsan bir yaz gününde geçiyorlar. Operada genellikle dekor olur. Burada dekor çok azdı. Hı hı. Ya başımda biri geldi. Evet. Kostümle. Elimi tuttu, ağlıyor. Bir şey diyor, apaçı, bir şey diyor. Ne diyor? Apaçıya bir şey diyor, apaçı. Çok hızlı konuşuyor. İtalyanca. İtalyanca. Apaçı. Uçadım. Ona söyledi ve ağlamaya başladı. Üzerime bir şey örtüler, bir siyah örtü üzerime örtüldü. Belki bu yaşamında o kadının sahnede yarım bıraktığı aryasını tamamlamak istedin. Orada eser yarım kaldı. Performansın yarım kaldı. Evet. Bence artık o performansı tamamlamalısın. Orada sonuna kadar bitir. Hisset bunu. Yine gidebilirsin ışığa. Ama bu sefer aryanı bitir. Hisset bunu. Bitir. Noktanı koy. Ondan sonra nereye gideceksen git. Felicita dedim ve bir parça. Duy şelale gibi alkış sesini. Şimdi gitmeye hazırsın. Şimdi tamamladın. Hem o yaşamdan hem de bu yaşamdan artık bu hesabı kapatıyoruz. Gönder kadını ışığa gitsin. Gönül rahatlığıyla gitsin artık. Yarım kalmadı, bitirdik. Şimdi o ruh parçana veda et. Zaten bana sarıldı, öptü yanaklarımla. Teşekkür etti. Ve şimdi gidiyor, uzaklaşıyor. Az önce ağrıyan, sancıyan, kalp altı bölgen. Bütün bedenine bir odaklan bakalım. Bu deneyimi yaşarken bedenin ne hissediyor? Hafif hafif, çok iyiyim, huzurluyum. Güzel. Çok huzurluyum. İçimde böyle bir şey vardı, kızgınlık vardı. Ama şu anda kalbimde o yok. Çok iyiyim. Özlemim vardı, o da kayboldu. Şükür. Bu arya bitti. Söylendi. Yarım değil artık. Haydi bakalım şifa olsun.